Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bugün yine çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Kanalıma çekmiş olduğum videoların arasında bulunması gerektiğini düşündüğüm çok önemli bir videonun olmadığını fark ettim ve hemen onu çekmek için kamera karşısına geçtim. Bu videoda kişisel gelişimle ilgili konuşacağız. Fakat bu sefer kişisel gelişimin ne olduğundan ziyade ne olmadığını konuşacağız. Çünkü bu bana göre gerçekten çok önemli bir konu. Haydi gelin başlayalım. İyi seyirler diliyorum. Şimdi bugün bu konuyu anlatabilmem için öncelikle kişisel gelişimin ne olduğuna bakalım. Şimdi kişisel gelişim, Wikipedia kaynağına göre kişisel gelişimin tanımı, kapitalist modern dünya ekonomilerinin geliştiği toplumlarda bireylerin ekonomik, sosyal veya psikolojik sorunlarına kendi başlarına çözüm üretmelerini sağlamaya dönük ortaya çıkan kültürel hareket ve onun uzantısı ürünlerin tümünü kapsayan bir ifadedir. Şimdi burada geçen kapitalist kelimesine dikkatinizi çekiyorum. Peki bakalım kapitalizm neymiş? Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kar amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir diyor tanımda. Şimdi arkadaşlar kişisel gelişim öncelikle bir ürün değil, bir hizmet de değil. Yani bir tür eğitim gibi düşünebiliriz. Yani kendimizi geliştirmek, işte eksik olduğumuz konularda üzerine koyarak devam etmek gibi düşünebiliriz. Kişisel gelişim zaten tanım olarak da burada kapitalist dünyaya aslında uyum sağlamaktan bahsediyor kişisel gelişim. Özellikle tanımda diyor ki kapitalist modern dünya ekonomilerinin geliştiği toplumlarda diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın kişisel gelişimle ilgili çok önemli bir nokta var. Yani bunu özellikle bu videoda konuşmak istedim. Örneğin bir ürünün satılabilmesi için o ürüne ihtiyaç doğurmak gerekiyor. Yani kapitalizm bunu gerektiriyor. Bu sistemin üzerine çalışıyor. Sizin o ürüne olan ihtiyacınızı arttırmalı ki o ürünü satabilsin. Bu bir. İkincisi herkesin aynı ürüne ihtiyaç duymasını sağlıyor ve eğer o ürünü almazsanız yani o ürünü edinmezseniz sizin diğerlerinden geri kalacağınızı ve dışlanacağınızı size hissettirerek o ürüne sahip olmanız gerektiğini size aşılayan bir sistem. Buraya kadar her şey tamam. Peki kişisel gelişimle bunun ne alakası var? Arkadaşlar bazı kişisel gelişim kanalları ve kaynakları farkında olarak ya da olmayarak kişisel gelişimle ilgili ihtiyaç doğurmaya çalışıyor olabilirler. İşte buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel gelişim yolculuğunda bu tarz oyunlara gelmemek için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bu kişisel gelişim yolculuğu bir kişisel bir yolculuk. Yani herkesin kendine göre alması gereken, yürümesi gereken bir yolculuk. Çünkü her insan farklı, her insan biricik, herkesin özellikleri farklı. Kimse kimseye benzemek zorunda değil. Örneğin kişisel gelişim sisteminde özellikle son yıllarda sizin sürekli bir yarış atı gibi kendinizi geliştirmeniz, sürekli her konuda gelişmeniz bekleniyor ve bununla ilgili ihtiyaçlar doğuyor ya da bilerek doğruluyor. Arkadaşlar öncelikle zaten her konuda gelişemeyiz. Yani kişisel gelişim demek her konuda gelişmek demek değildir. Bazen bazı konularda kendinizi törpülemeniz gereken ya da o sivri uçları belki biraz yumuşatmanız gereken durumlar söz konusu olabilir. Yani bazı konularda gelişirken bazı konularda da çok fazla gelişmiş özelliklerinizi törpülemek ya da onları böyle bir dengeye getirmek söz konusu olabilir kişisel gelişimde. Yani bize empoze edilen kişisel gelişim algısı sürekli kendimizi geliştirmek, her konuda geliştirmek demek değildir. Bazı konularda da kendimizi sakinleştirmek, törpülemek ya da ehlileştirmek gerekiyor olabilir. İkincisi zaten kişisel gelişim kişiye özel bir şeydir. Yani biri başkasının gelişmesi gereken bir konuda siz çok iyi olabilirsiniz. Bakın şöyle bir yanlış algıya düşmeyin. Bazen bazı sistemler sizin
berbat bir hayat yaşadığınızı, her konuda çok kötü olduğunuzu size aşılıyor olabilir. Ya da bu algıyı yaratmaya çalışıyor olabilir. Arkadaşlar öncelikle hiç kimse her konuda berbat olamaz. Tıpkı hiç kimsenin her konuda çok iyi olamayacağı gibi. Bu çok önemli bir konu. Buna dikkat çekmek istiyorum özellikle. Şimdi her insan biriciktir dedik, özeldir dedik. Sen de öylesin, ben de öyleyim, herkes öyle. Siz kişisel gelişim yolculuğunda kendinize özel bir plan oluşturmalısınız. Şimdi sizin öne çıkarmak istediğiniz özelliklerinizle biraz daha geri planda tutmak istediğiniz özellikleriniz herkesten farklıdır. Farklı olmak güzeldir. İşte bu farklarınızı fark etmeniz gerekiyor öncelikle. Yani bu kişisel gelişim videolarını izlemek, düzensiz bir şekilde rastgele izlemek aslında bakarsanız herkesle, hani az önce bahsettiğim o herkesle aynı olma kalıbı var ya, bizi sokmaya çalıştıkları kalıp. İşte bu kalıba girmemek için öncelikle biricik ve özel olduğunuzu fark etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi her insan her konuda kötü olamaz. Mutlaka sizin de iyi olduğunuz, ön plana çıkarmanız gereken özellikleriniz vardır. Zaten böyle olmasa denge bozulur. Arkadaşlar denge, dualite üzerine kuruludur sistem. Yani evrenin, dünyanın sistemi her konuda denge üzerine kuruludur. Bir dualite vardır. Yani iyi olduğu kadar kötü de olmak zorundadır. Siz zaten her konuda mükemmel olamazsınız, olmamanız gerekir. Bu evrenin kuralına aykırıdır. Size böyle hissettirmeye çalışan sistemlerin oyununa gelmeyin diyorum. Yani benim bu videoda anlatmak istediğim şey bu. Buna dikkat çekmek istiyorum. Yeni dünya sistemi farklı olmanın kötü bir şey olduğunu aşılamaya çalışıyor. Yani farklı olmak neden kötü bir şey olsun ki? Farklı olmak bence çok güzel bir şey. Diğer insanlardan farkınızı ortaya koyabilmek, onları fark edebilmek, o özelliklerinizi ön plana çıkarabilmek sizi siz yapan şeydir. Karakterinizi, duruşunuzu, tarzınızı, vizyonunuzu belirleyen şeydir. Yani onu dışarıya yansıtan şeydir sizin duruşunuz. İşte bu duruşu silikleştirip böyle insanı robotlaştırmak, tek düzey hale getirmek, işte bu sistemin oyununa gelmememiz gerekiyor arkadaşlar. Kaldı ki herkes kişisel gelişim yolculuğuna çıkmak zorunda değil. Siz eğer kendinizi bu yola çıkmaya ikna ediyorsanız, yani kendi kararınızsa bu sizin, tabii ki çıkabilirsiniz ve bu çok güzel bir şeydir. Fakat bu tamamen sizin kararınız olmalıdır. Birilerinin, sistemin, ailenizin, çevrenizin ya da bir başkasının sizi bunu baskılamasıyla zaten bu iş olmaz arkadaşlar. Buna tamamen sizin ikna olmanız ve sizin karar veriyor olmanız gerekiyor. Çünkü sizi sizden iyi hiç kimse tanıyamaz. Tabii ki çevremizdeki insanların, sevdiklerimizin, ailelerimizin görüşlerini alacağız. Tabii ki bunlar da bizim için çok önemlidir. Bunları dikkate alacağız, güvendiğimiz insanların. Bunlar elbette önemli. Ancak burada sizin ne düşündüğünüz, sizin kendinizi nasıl gördüğünüz önemli. Belki siz kendinizden çok memnunsunuzdur. Hatalarınızla kendinizi seviyorsunuzdur. Bu durumda kişisel gelişim yolculuğuna çıkmak zorunda değilsiniz. Ya da kendinizi hiçbir konuda geliştirmek zorunda değilsiniz. Bu tamamen özgür irade ile ilgilidir. Evrensel yasalarda özgür irade yasası diye bir şey var arkadaşlar. Yani buna tamamen siz karar vereceksiniz. Az önce de belirttiğim gibi her konuda kötü olamazsınız. Belki biraz eksik kaldığınız konuların yanında çok iyi olduğunuz konular da vardır. İşte son zamanlardaki sistem sizin sadece kötü olan taraflarınıza odaklanmanızı, hatta kötü bir tarafınız yoksa bile, yani bu çok abartılacak bir şey değilse bile, bunu abartarak size göstermeye çalışıyor olabilir arkadaşlar. Bunun lütfen farkında olalım. Bunu özellikle bu videoda belirtmek istedim. İyi olmadığımızı düşündüğümüz konuları kabul etmekle başlamalıyız arkadaşlar. Yani bizim iyi olmadığımız konular da olabilir. Evet, bunları kabul edeceğiz. Zaten bunları kabul etmediğimiz zaman o gölge yönler dediğimiz bastırıla bastırıla zamanla böyle sıkışmış enerjilerden oluşan o gölgeler bir gün mutlaka karşınıza çıkar. O yüzden arkadaşlar bu yönlerinizi bastırmak yerine onları kabullenmek ve onlarla aslında bir bütün olduğunuzu fark etmek zorundasınız. Çünkü böyle olduğu zaman hem içsel huzurunuzu yakalarsınız hem de ben şu tarafta biraz daha gelişmem gerekiyor deyip bunu tespit edip o tarafa doğru çalışabilirsiniz. Yani bu tamamen kişiseldir ve dengedir arkadaşlar. Lütfen bu denge konusunu es geçmeyelim. Yani her konuda çok iyi olamazsınız. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Ama sizi
siz yapan, sizi bütün yapan şey aslında o eksik yanlarınızla birlikte var olmanızdır. Bunları tespit ettiğimiz zaman kendi kişisel yolculuğumuzda onları da kabullendiğimiz kadar aynı zamanda da sevmeyiz de. Yani onları dışlamak, onlarla savaşmak bir düşman gibi çok sağlıklı bir şey değil. Bunları da kabul edip sevmek gerekiyor arkadaşlar. Hata yapmaktan korkmamamız gerekiyor. Hata bizim için, insanlar için. Biz hata yaparak zaten gelişebiliriz ve bu hatayı yapmak çok kötü bir şey değildir. Sizi geliştiren bir şeydir ve bu hatalarla da varız aynı zamanda. Yani öyle bir sistem var ki şu anda hiçbir konuda asla hata yapmamalısınız. Yani bizlere bunu aşılayan bir sistem var. Neden? Ben insanım ve hatalar benim içinse hata da yapabilirim. Yani bundan bilerek yapılmadığı sürece insani bir özellik olan hata yapma hakkını neden kullanmayayım ki? Böyle bir hakkım varsa bunu da yapabilirim tabii ki ve bundan utanmam. Utanmamalıyım da zaten. Çünkü hatalar insanlar için. Yani biz hatalarımızda, iyi yanlarımızda, kötü yanlarımızda, eksik ve bütün yanlarımızda, belki fazla yanlarımızda bir bütünüz arkadaşlar. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Tüm bunları anladıktan sonra kişisel gelişim yolculuğuna çıkmaya karar verdiniz. Ve bu yolculukta nasıl bir plan yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. O zaman arkadaşlar işe öncelikle hangi yönlerinizi geliştirmek istediğinizi tespit etmekle başlamalısınız. Yani yola çıkmadan önce bir plan yapacaksanız, bir yol haritası çizecekseniz işe öncelikle geliştirmek istediğiniz yönlerinizi tespit ederek başlayabilirsiniz. Bu yönlerinizi tespit ettikten sonra ikinci aşamada hangi yönlerinizi törpülemek istediğinizi tespit ederek başlayabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey bunların sizin kararlarınız olması arkadaşlar. Yani siz tabii ki çevrenizin, eşinizin, dostunuzun fikrini alıp onlara da danışabilirsiniz. Fakat burada esas olan şey o fikirleri değerlendirerek kendi üzerinizde gözlem yapmak. Yani siz bunu kendinizi gözlemleyerek belki biraz zaman alacak ama hiç önemli değil arkadaşlar. O harcayacağınız kısacık zaman sizi belki ömrünüz boyunca değiştirip geliştirecek fikirleri sunacak olduğu için çok da önemli değil diye düşünüyorum. Bu şekilde bir yol haritası çizmek size yolda zaman kazandırır, düzen kazandırır, disiplin kazandırır, gelişiminizi hızlandırır arkadaşlar. Bu yol haritasını çizdikten sonra yola çıkmak çok daha mantıklıdır. Şimdi kişisel gelişim yolculuğuna çıkmaya karar verdik. Geliştirmek istediğimiz özelliklerimizi tespit ettik. İşte törpülemek, ehlileştirmek istediğimiz yönlerimizi tespit ettik. Bunu tabii ki not tutarak da yapabilirsiniz. Size çok fayda sağlayacağını düşünüyorum not tutmanın. Yani bir defteriniz olabilir. Oraya not tutabilirsiniz. Böylelikle hem gelişim sürecinizi takip edebilirsiniz hem de o gelişimi görmek, o değişimi görmek size gerçekten keyif verebilir. Bu defter sayesinde, notlarınız sayesinde. Yani nereden nereye geldiğinizi tespit edebilirsiniz. Bu güzel bir yöntem olur diye düşünüyorum. Not almak, defter tutmak güzel bir yöntem olur diye düşünüyorum. Çok önemli bir diğer konuda arkadaşlar, kolon karakterinize zarar vermeden kişisel gelişim sürecinizi inşa etmektir. Ne demek istiyorum? Şimdi sizin ana karakteriniz size has, size özeldir. Yani her insanın farklı olması gibi sizin de kendinize has bir özelliğiniz, bir kişiliğiniz var. Kişisel gelişim yolculuğunda bu kolon karaktere zarar vermeden gelişim sürecinizi bu kolonların üzerine inşa etmelisiniz. Yani özgün olmalısınız arkadaşlar. Her ne olursa olsun o kolon karakteri değiştirmeden, kendi kişilik yapınızı değiştirmeden onun üzerine gelişiminizi inşa etmelisiniz. Bu yolculuğa çıkmaya karar verdiyseniz planlı olmakta fayda var arkadaşlar. O tuttuğunuz notlarla kendi gelişim sürecinizi günden güne takip etmek size çok güzel bir ilham kaynağı olacaktır. Yani siz gelişim sürecinizi izledikçe, takip ettikçe daha fazlasını yapmak isteyeceksiniz ve emin olun arkadaşlar güzel bir planlama ile, doğru bir planlama ile tam da ihtiyacınız olan şeyleri tam da ihtiyacınız olacak şekilde kendinizi çok fazla yormadan, üzmeden, yıpratmadan kendinizi sağlayacaksınız. Kendinizi bu yolculukta diğerlerinden geri kalmış ya da dışlanmış gibi hissetmenize gerek yok arkadaşlar.
Çünkü sistem size aslında diğerlerinin çok çok geliştiğini, sizin geride kaldığınızı, onlara yetişmeniz ve onlar gibi olmanız gerektiğini ne kadar aşılasa da şunu asla unutmayın. Siz biriciksiniz, farklısınız ve bu tamamen sizin kararınız. Kimseyle aynı olmak zorunda değilsiniz ve gelişip gelişmemek tamamen sizin kararınız. Yani özgür iradeniz. Kendinizi geliştirmek isteme hakkına sahip olduğunuz kadar istememe hakkına da sahipsiniz. Kimse bu konuda sizi yargılayamaz. Bu kararı yalnızca ve yalnızca siz verebilirsiniz. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Hiç kimseye yetişmek zorunda değilsiniz. Hiç kimseden geri ya da kötü değilsiniz. Herkes mükemmel şekilde sürecini tamamladı. Siz geride kaldınız değil. Bunlar değil arkadaşlar. Kişisel gelişim bu şekilde yansıtılmamalı diye düşünüyorum. Ve son olarak gerçekten böyle bir yolculuğa çıkmaya karar verdiyseniz ve kendiniz için bir şeyler yapıyorsanız, emek veriyorsanız o zaman arkadaşlar kendinizi geliştirebileceğiniz ortamlarda bulunmak ve bu tarz insanlarla vakit geçirmek, onların bulunduğu ortamda bulunmak size çok şey katacaktır. Çünkü bu ortamların enerjisini alırsınız. O frekansa daha çabuk uyumlanırsınız ve başarılı olmak istiyorsanız başarılı insanların bulunduğu ortamlarda bulunmak ya da bulunamıyorsanız bile bu insanların nasıl başarılı olduklarına dair hayat hikayelerini incelemek çok çok faydalı olacaktır. Tabii ki kendinizi geliştirmek ve başarılı olmak istediğiniz konularla ilgili. Ve bu süreçte ekstra dikkat etmeniz gereken şey, gelişmek istediğiniz konu ile ilgili eğitim almak ya da kaynak araştırmak istediğinizde lütfen bu kişilerin profesyonel ve eğitim almış kişiler olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bu konuda gerçekten kendini geliştirmiş insanlar ve gerçekten çok kaliteli kaynaklar var. Bunlardan yararlanmanızı öneririm. Hangi konuda olursa olsun gelişim yolculuğunuzda sizlere başarılar diliyorum. Unutmayın arkadaşlar. Her ne olursa olsun siz biriciksiniz ve teksiniz. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Kendinizi hatalarınızla da sevmeyi, eksik yanlarınızı da kabul etmeyi öğrendiğiniz zaman kendinizi bütün ve huzurlu hissedeceksiniz. Ondan sonraki gelişim sürecinde kendinize kattıklarınız ise sizi tabii ki bir adım her zaman öne çıkaracaktır. Bunu kendinize olan saygınızdan dolayı yapmalısınız. Hiç kimse istediği ya da bunu size baskıladığı için değil. İşte bu videonun aslında ana konusu bu. Kendinizi hiçbir zaman değersiz, eksik ya da çaresiz hissetmeyin arkadaşlar. Siz bu halinizde de gayet değerlisiniz ve kendi değerinizi yalnızca siz belirlersiniz. Bunu başka bir sistemin, başka bir kaynağın ya da başka bir insanın belirlemesine asla ve asla izin vermeyin. Değişim ve gelişimle ilgili kararlarınız yalnızca size ait olsun. Hiç kimseyi memnun ya da mutlu etmek zorunda değilsiniz. Öncelikle kendinizi mutlu etmek zorundasınız. İşte bu yüzden arkadaşlar kendinizi olduğunuz gibi sevmelisiniz. Kişisel gelişim yolculuğuna devam etmek isteyen arkadaşlarım için birbirinden güzel ve faydalı videolar paylaşmaya devam edeceğim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.